Herkese merhaba. Miele Triflex HX1 şarjlı süpürgenin kutu açılımını daha önce yapmıştım. Linkini hemen buraya bırakıyorum. Bugün de performans ve kullanım testine başlıyoruz. Hazırsanız hemen başlayalım. Öncelikle Triflex'in farklı modellerini şöyle bir gözden geçirelim istiyorum. Benim kullandığım en temel model. Diğer modellerde aslında tamamen aynı bazı ekstraları var. Örneğin bendeki fırçanın önünde aydınlatma yok ama diğer modellerde aynı aydınlatmalı fırça var. Triflex Runner'da fazladan ikinci bir pil var. Tendok modelinde elektro fırçanın küçüğünden ve HEPA filtre var. Pro modelinde ise çift pil, HEPA filtre ve pil için ayrı şarj istasyonu var. Onun dışında bütün modellerin diğer özellikleri tamamen birbirinin aynı. Bu ürünü diğer şarjlı süpürgelerden farklılaştıran şey 3 farklı kullanım modu olması. Erişim modu diğer şarjlı süpürgelere benzer bir kullanım sağlarken konfor modu diğer süpürgelerde bulunmayan ve kullanımı oldukça kolaylaştıran güzel bir özellik. Konfor modunda motor hemen fırçadan sonra takıldığı için ağırlık fırçaya biniyor ve böylece temizlik yaparken herhangi bir ağırlık hissetmiyorsunuz. Ayrıca konfor modunda süpürge kendi başına ayakta durabiliyor. Herhangi bir yere dayamanıza gerek kalmıyor. Bu da saklamada bir kolaylık sağlıyor kesinlikle. Farklı modlarda kullanmak için tabii parçaları çıkarmak gerekiyor. Yalnız bu konuda biraz zorluk yaşamak mümkün. Çünkü parçaların özellikle şu uzun borunun birbirine diğer parçalara geçmesi, takılması biraz zorlu bir iş. Dolayısıyla temizlik sırasında sürekli onu çıkar, öbür moda geç, onu tak, tekrar böyle yap vesaire. Bu biraz zorlayıcı olabilir. Dolayısıyla temizlik sırasında biraz düşünerek hareket etmek gerekiyor farklı modlar arasında. Özel olarak uzak noktalara erişmeniz gerekmiyorsa bu standart kullanım elinize ağırlık bindirdiği için pek kullanmayı tavsiye etmiyorum. Ben genelde konfor modunda kullanmayı daha çok beğendim. Bu şekilde de fena değil ama konfor modunda olduğu kadar rahat da sayılmaz. Çünkü tüm bu haliyle süpürge 3,7 kilo falan. Bu şekilde 2 kilo civarında bir ağırlığı var. Bu haliyle bile çok hafif sayılmaz bu süpürge. Dolayısıyla kompakt modunda bile bazen alttan elinizle destekleyerek tutma ihtiyacı hissedebilirsiniz. Tavanlardaki uzak noktalara ya da koltuk altları gibi dar yerlere girmek için bu şekilde boruyu öne takıp erişim modunda kullanmak da mümkün. Çünkü konfor modunda motor aşağıda olduğu için koltuk altlarına girerken motorun büyüklüğü size engel oluyor. Toz haznesi yarım litrelik kapasiteye sahip. Üstten çevirerek gövdeden ayrılıyor ve tekrar kızağa oturtarak çevirdiğinizde kilitleniyor ve yerine oturuyor. Biraz daha çevirdikten sonra alttaki kapak açılıyor. Böylece tozları boşaltmak mümkün oluyor. İçi doluyken bu kapak kendiliğinden açılabiliyor. Onu testte göreceğiz birazdan. Ancak haznede birikenlerin niteliğine göre bazen bu tozlar sıkışabiliyor. Dolayısıyla temizlemesi birazcık meşakkatli olabiliyor bu hazneyi. Filtreleri haznenin üstünden çıkartıyorsunuz. En dıştaki metal filtreyi döndürerek o şeffaf kaptan ayırabilirsiniz. Ortadaki filtre ve içteki filtrede yine temizlenip kullanılabilir filtreler. Ayrı bir pili olduğu için şarj ayrıca yapılabiliyor. Süpürgenin ön kısmında şarj durumunu gösteren ışıklı bir gösterge var. 3 bölümden oluşuyor.
Çalışma gücü 1, 2 ve max olarak ayarlanabiliyor ve bıraktığınızda çalışır durumda kalıyor. Şimdi kullanmaya başlayalım isterseniz süpürgeyi. Bu birinci seviye. İkinci seviye ve max. Görüldüğü ve duyulduğu üzere maksimum seviyede hem halıyı oldukça sıkı tutuyor hem de fırça da oldukça hızlı dönüyor ve emiş gücü en yüksekte oldukça etkili olduğunu düşünüyorum. Dar yerlere girerken bile fırçanın girdikten sonra motoru yan çevirerek bu şekilde kolayca uzak noktalara ulaşmanız da mümkün. Ama tabii belli yüksekliğin altında bunu yapmak pek mümkün olmuyor. Yine de ben manevra kabiliyetini oldukça başarılı buluyorum. Klasik modda motorun üst kısımda olduğu şekilde daha dar yerlere girmekte, daha uzaklara erişmekte tabii ki daha başarılı bu süpürge. Gördüğünüz gibi erişim modunda kullanırken dediğim gibi motor kısmını da diğer elinizle desteklemekte fayda olabilir. Ama tutuş kolu vesaire bunlar oldukça ergonomik, rahatça kullanılabiliyor. Biraz da alışkanlık gerektiriyor herhalde. Fırçanın ön kısmı oldukça uzun olduğu için oldukça ileri gitmek mümkün çok dar yerlerde bile. Tabii artık fırçanın arkasındaki mafsal kısmı ilerlemeyi engelliyor olsa bile gerçekten bayağı dibe gidebildiğinizi hissediyorsunuz bu büyük fırçayla. Ayrıca 25 santim olduğu için fırça kısmı oldukça geniş bir alanı aynı anda temizlemek mümkün. Kompakt moddayken toz alma işi de bu kıllı fırçayla oldukça güzel, kolay gerçekleştirilebiliyor. Süpürgenin filtreleri oldukça başarılı iş görüyor. Temizlik sonrası herhangi bir toz bırakmıyor geride. Motorun çekiş gücünün iyi olduğu kadar fırçanın temizleme gücü de çok başarılı. İçinde çalışırken dönen fırça sayesinde yerdeki kiri, tozu oldukça başarılı olarak temizliyor. Ayrıca beton ve halıyı birbirinden ayırıyor ve buna göre dönüş hızları farklı farklı şekilde oluyor. Betonda yani sert zeminlerde ve halı zeminlerinde fırçanın dönüş hızı farklı. Üstelik eğer park moduna alırsanız fırçanın dönmesi duruyor ve park modundan çıkarttığınızda fırça tekrar içindeki fırça dönmeye başlıyor. Dediğim gibi çekişi konusunda herhangi bir problem yaşamadım. Yani böyle çok aşırı yüksek çekiş gücü yok. Ama zaten çok yüksek çekiş gücü olduğu zaman bu sefer de süpürgeyi hareket ettirmek mümkün olmuyor. Dolayısıyla kararında bir güce sahip diyelim. Yani belki en üst düzeyde değildir çekim gücü ama günlük kullanım içinde gayet yeterli bir çekiş gücü sunuyor size. Bu arada küçük aparatın arkasında boşluklar yapmışlar. Onu göstereceğim şimdi. Bu sayede tam olarak yapışmıyor aparat ve süpürmeye kolaylık sağlıyor bu anlamda. Fırçanın arkasında bir kilit tuşu var. O kilit tuşunu açtığınızda yandan fırçayı çıkartabiliyorsunuz. Bu şekilde temizliği kolayca yapılabiliyor. Sert kılları olan bir fırça. Arada bir temizliği yaptığınızda her zaman temiz kalacaktır. Genel malzeme kalitesi çok iyi. Borusu özellikle güzel kaliteli plastikten
Biliyorsunuz Dyson'da boruların çizilme problemi gibi bir şey var ama burada yok. Şimdi çekim gücünü gösterme amaçlı testlerimize başlayalım. Önce birinci seviyede şimdi de maksimum seviyede. Bu büyük kırıkların ince uca takılıp tıkayacağını düşünmüştüm ama çekim gücü oldukça başarılı olduğu için böyle bir problem yaşanmadı. Önüne ne geldiyse yuttu gerçekten. Üstelik bu birinci seviyeydi. Şimdi bir de aynı şeyi maksimumda yapalım. Dediğim gibi toz haznesi döndürülerek açılıyor ve tabii içindekileri eğer böyle taneliyse dökmek mümkün. Yerine takarken bir ipucu şöyle yarım açık bırakırsanız döndürdüğünüzde daha kolay kilitleyip takabilirsiniz yerine. Şimdi bir de birinci seviyede toz alma performansına bir bakalım. Süpürge en düşük seviye olan bir de bile başarıyla tozları temizliyor. Üstelik bu şekilde etrafa toz dağılmadığı için toz almak çok daha pratik ve anlamlı geliyor şahsen bana. Şimdi de maksimum seviyede gücünü görelim toz almadaki. Fırçanın kenardaki tozları temizleme kabiliyetinde böyle görelim şimdi. Gördüğünüz gibi tek seferde kenardaki tüm tozu aldı. O yukarıda kalanları da fırçanın ucunu çıkartıp direkt doğrudan ağzıyla aldım. Hep kahveyle gösterdim ama tabii bir de böyle doğal toz üzerinde, doğal tozlanmış bölge üzerinde toz almanın ne kadar başarılı olduğunu görelim istedim. Görüldüğü gibi süpürgenin sert yüzeylerdeki çekim kapasitesi oldukça başarılı. Şimdi iri taneli kirler için hem halı hem de sert yüzeyde bir test yapalım. Az önce kamera tam çekmemiş. Seramik zemindeki alışını tekrar görelim, polemik yaşanmasın, alıyor yani. Ancak bu şekildeki büyük taneli nesnelerde halı üzerinde tam başarılı olduğunu söyleyemem. Önünde birikiyor fırçanın. Sonra fırçayı kaldırıp tekrar üstünden almak gerekiyor. Ama bu sorun hemen hemen bütün süpürgelerde yaşanan bir problem. Tabii çekim gücü nedeniyle gaza gelip bu şekilde kahveyi halıya döktükten sonra aslında ne kadar yanlış bir şey yaptığımı da fark ettim. Şimdi felaket anını bizzat göreceksiniz. Bu kahve çok ince çekilmiş, biraz da yağlı bir dokuya sahip bir kahve olduğu için öyle bir halıya yapıştı ki zaten hareketlerinden süpürgenin nasıl bir panik yaşandığını fark ediyorsunuzdur. Sonrasında temizlemek için
epey bir uğraştım ama gerçekten tam anlamıyla başarılı olduğumu zannetmiyorum. Ama bu süpürgenin çekim gücünün başarılı olmadığı anlamına gelmiyor. Büyük süpürge de aynı şekilde o bölgeyi temizleyemedi. Gelelim şarj sürelerine. En yüksek hızda yaklaşık 20 dakika çalışıyor süpürge. En düşük güçte yani 1 seviyesinde ise yaklaşık 35 dakika temizlik süresi var. Genel olarak toz haznesini temizlemek biraz problemli bir iş. Bayağı bir tokaçlamanız gerekiyor içindekinin tamamının dökülmesini sağlamak için. Filtresini yerinden çıkarmak da biraz zor. Toz haznesinin kapağı bu şekilde plastiklerle güzelce yalıtılmış. Böylece tozların dışarı çıkması engelleniyor. İçindeki filtreler yıkanabilir değil. Dolayısıyla ben süpürgeyle böyle her birini ayrı ayrı başka bir süpürgeyle süpürerek temizlemeyi tercih ettim. Süpürge yaklaşık 4 saat içinde tamamen tekrar şarj oluyor. Şarj göstergesi tutarlı. Her seviye yaklaşık %30'luk 35'lik dilime denk geliyor şarj anlamında. Temizlik aparatları bu şekilde şarj ünitesinin üzerinde konumlandırılabiliyor. Bir testimizin daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.